hafta Anadolu'da yüzyıllardır hoşgörü, kardeşlik ve insan sevgisinin ışığını yakan Hacı Bektaş Veli dergahını ziyaret ediyoruz. Bir aydınlanma yolculuğu olarak isimlendirebileceğimiz gezimizde Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bir felsefenin hikayesini ve onunla şekillenerek Anadolu'nun ruhuna işleyen Bektaşi kültürünü tanıyacağız. Horasan'dan Anadolu'ya uzanan bu felsefi yolculuğumuzda eline, beline, diline sahip ol düsturunu ve bu düşüncenin insanlığa bıraktığı evrensel değerleri anlayacağız. Hacı Bektaş Veli dergahının derin manevi atmosferinde Aşevi, Çilehane, Kırklar Meydanı ve türbe gibi bölümleri gezerken bu toprakların manevi zenginliğini hissedip geçmişin yaşanmışlıklarını günümüze taşıyan bu alanların ne amaçla kullanıldıklarını detaylarıyla öğreneceğiz. Çilehane olarak da isimlendirilen ve günahı olanların geçemeyeceğine inanılan Delikli Taş isimli mağaradaki küçük bir delikten geçme tecrübesini de yaşayacağımız gezimizde Hacı Bektaş Veli öğretilerinin yüzyıllar öncesinden bugünlere nasıl ulaştığını anlayacağız. Burada her detay Anadolu'nun hoşgörüyle yoğrulan tarihine ve kültürüne açılan bir kapı adeta. O halde gelin bu eşsiz mirası daha yakından tanımak üzere dergahın kapılarından içeri birlikte adım atalım. ...13. yüzyıl Anadolu'nun karışıklıklarla dolu bir dönemiydi. Moğol istilaları, Selçuklu'nun çöküşü ve toplumsal düzensizlik halkı umutsuzluğa sürüklemişti. İşte böyle bir zamanda günümüzde İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan'dan bir ışık yola çıktı. Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia, Anadolu gibi Horasan isminin manası da Farsça güneşin doğduğu yer anlamına geliyor. Ve tarih boyunca Anadolu'nun aydınlanmasında buradan gelen göçlerin büyük etkisi oldu. 13. yüzyılda Cengiz istilası sebebiyle savaş ve kargaşa ortamında gerçekleşen derviş göçleri sırasında Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli, bir Türkmen önder olarak günümüzdeki ismiyle Nevşehir, o dönemki ismiyle Suluca Karayöyü'ye yerleşti. İlk eğitimini Horasan'da Lokman Parende'den alan Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi ışığıyla şekillenmiş bir düşünür olarak Anadolu'ya yerleştikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli insanlar yetiştirdi. Kendisinin de bağlı olduğu Ahilik Teşkilatı ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulundu. Bektaşiler Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu ve 1826'ya kadar Osmanlı Devleti'nin en gözde ordusu Yeniçeri Ocakları'nın manevi liderleriydi. Hacı Bektaş Veli savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen hümanist bir anlayışa sahipti. Onun dergahın duvarlarına da işlenen özdeyişlerinin satır aralarında insan sevgisi, hoşgörü, paylaşım ve eşitlik ilkeleri bulunur. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu, Batı'nın ortaçağ karanlığını yaşadığı 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu, nefsine ağır geleni başkasına uygulama, eline, beline, diline sahip ol, 72 milleti bir gör anlayışı ile yoğruldu. Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur diyen Hacı Bektaş Veli öğretisinin temel ilkelerini oluşturan şu dizeler, günümüz insanın ulaşmaya çalıştığı hedefi 13. yüzyılda ortaya koymuş. Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Diyen Hacı Bektaş Veli, her şeyi insanda arayan, hakkı kendi özünde, kendi özünü hakta bulan anlayışıyla barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber edinmişti. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Kadınları okutunuz.
Okunacak en büyük kitap insandır diyen Hacı Bektaş Veli, inancı hurafelerden arındıran, akla, mantığa ve sevgi temeline dayandıran, kadın erkek eşitliğini savunan ve döneminde Kadıncık Ana önderliğinde kurulan Anadolu Bacıları Teşkilatı'na büyük destek veren bir düşünce adamıydı. Halk kültürüne ve eğitimine önem veren, üretimde ve paylaşımda sosyal adalet ilkesini benimseyen, insanın alnı açık ve cesur dolaşması için her şeyden önce adaletli olması gerektiğini savunan bir düşünürdü. Hacı Bektaş Veli Dergahı bir inanç merkezi olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel dayanışmayı da odağına alan bir kültür merkezi. Burada halkı aydınlatacak ve halkın sorunlarıyla ilgilenecek dervişler, mürşitler yetişmiş, meslek loncası olarak tanımlayabileceğimiz ahilik kurumlarıyla çeşitli meslek dallarında eğitimler verilmişti. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız diyen Hacı Bektaş Veli, burada Anadolu'nun sosyal, siyasal, ekonomik, etnik ve dinsel yapısını da dikkate alarak sevgi ve hoşgörü kültürünün temellerini attı. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini bozmadan, parçalamadan, farklılıklarıyla sevgi, hoşgörü temelinde bir araya getirerek ve tasavvufla yoğurarak Bektaşiliğin yayılmasına öncülük etti. Farklı dillerden, farklı kökenlerden ve kültürlerden gelen insanları bir bilen, ceylanla aslanı dost olarak kucaklayan bir anlayıştı bu. Eski Türk saraylarında gözlenen 3 avlulu bir yerleşim planına sahip olan Hacı Bektaş Veli Dergahı, barındırdığı birimler ve sahip oldukları fonksiyonlara uygun olarak bu avluların çevresine yerleşmiş yapılardan oluşuyor. Müzenin ana girişi olan kapıdan girince bir avlu ile karşılaşıyoruz. Bu avluda eskiden kapının sol tarafında kerpiçten yapılma at evi ile sağ tarafında ekmek evi bulunurmuş ve gelenler burada karşılanırmış. Fakat günümüzde bunlar yok. Nadar avlusu olarak da isimlendirilen bu ilk avlunun doğusunda bu alandaki en eski yapı olan Üçler Çeşmesi bulunuyor. Çeşmenin etrafı renkli taşlar ile süslenmiş ve üzerinde Arapça metinli bir kitabe var. Ana giriş kapısının tam karşısında ikinci avluya geçiş yapılan Üçler Kapısı bulunuyor. Bu kapı ile aynı hizada külliyenin hamam ve çamaşırhanelerinin girişleri bulunuyor. Meydan avlusu da denilen ikinci avluya Üçler Kapısı'ndan geçerek giriyoruz. Bu avlunun bir diğer ismi de dergah avlusu. Kapıdan girdiğimizde kare planlı bir havuz görüyoruz. Havuzun Üçler Kapısı'na bakan duvarı üçgen alınlık biçiminde. Üçgenin tepesinde mermerden 12 dilimli yani Hüseyini bir taç bulunuyor. Üçgenin havuza bakan tarafındaysa mermerden bir çerçeve içinde 12 mısradan oluşan bir kitabe var. Kitabeye göre havuz 1906-1908 yılları arasında Beyrut valisi olan Halil Paşa'nın eşi tarafından yaptırılmış. Havuzun ortasında da bir fıskiye bulunuyor. Günümüzde müze deposu olarak kullanılan mihman evi, eskiden tekkeye gelen misafirlerin yeme içme ve yatma ihtiyaçları için kullanılırdı. Alevi Bektaşilik inancında mihman Hazreti Ali'dir. Eve gelen her misafir Hazreti Ali gelmiş gibi saygı görür ve ağırlanır. Revakların tam ortasındaki kapıdan meydan evine giriyoruz. Giriş kapının üst söve taşı üzerinde Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın 1367 tarihli en eski kitabesi yer alıyor. Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın en önemli bölümlerinden biri olan meydan evi, yabancılara özellikle cem ayini sırasında daima gizli tutulurmuş. Tarikata girme merasimi ve cem ayinleri bu bölümde yapılırmış. Giriş kapısından içeri girilince iki büyük sekisi olan bir sofa görüyoruz. Sekilerin üzerinde halı ve kilimler, kenarlarında ise yastıklar var. Sofadan geniş 4 köşe planlı, 4 tarafı ahşap sedirli olan esas meydan evi odasına geçiliyor. Odanın giriş kapısının tam karşısında bir ocak var. Tavan 9 kat gök kubbeyi temsil eden ahşap bindirme kirişlerle örülmüş.
Odanın sedirleri üzerinde desenli kilimler, kilimlerin üzerinde 12 makam postu var. Horasan postu ile niyaz taşı giriş kapısının sol tarafında. Ocağın sağ tarafında Bektaşi tahtı bulunuyor. Ocağın üzerinde 15. yüzyılda yapıldığı sanılan Hacı Bektaşi Veli'nin resmi asılı. Kök boya ile yapılmış olan tabloda Hacı Bektaşi Veli sağ eliyle tutmuş olduğu ceylanı göğsüne bastırmış, sol eliyle de ceylana bakar şekilde duran aslanı kucağına alarak okşamakta. Bu tablo Hacı Bektaşi Veli'nin barışçı felsefesinin bir sembolü olarak görülüyor. Meydanevi odasının güney tarafında bulunan kapıdan Meydanevi babasının makam odasına geçiliyor. Yüksek dereceli misafirlerin de kaldıkları odanın ahşap sedirleri ve dolapları var. Kiler evine meydan evinin bitişiğindeki kapıdan giriliyor. 2 katlı olan kiler evinin alt katında eskiden dergahın kasası, kıymetli eşyaları ile yiyecek ve kullanılacak eşyaları muhafaza edilirmiş. Menkıbeye göre Yunus'un buğday almaya geldiği deponun da bu bölümde olduğu rivayet ediliyor. 2. kat ise Dede Baba Köşkü olarak kullanılmış. Tekke Camii Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde Şeyhülislamlığın dergah şeyhine emri üzerine yaptırılmış ve o dönemin süslemeleriyle bezenmiş. Aşevine 2 kanatlı bir kapıdan giriliyor ve 2 koridordan sonra asıl aşevi salonuna geçiliyor. 1. koridorun sağ tarafındaki küçük odada aşevi babasının mezarı var. 2. koridora açılan kapı üzerinde Arapça metinli miladi 1560 tarihli bir kitabe bulunuyor. Giriş kapısının tam karşısındaki ocak üzerinde Hacı Bektaşi Veli'ye gönül verenlerce kutsal bilinen kara kazanı görüyoruz. Ocak ve kazan Türkmen inancına göre kutsal. Başta Bektaşi Ahi ocakları olmak üzere Yeniçeri ocaklarında daima kazan kaynar ve ateş sönmezdi. Kazandan başta mensuplar olmak üzere tüm fakir fukara karnını doyururdu. Ocağa gelen kanun kaçağı dahi olsa kendi istemedikçe ocaktan dışarı çıkarılmaz, orada yatar kalkar karnını doyururdu. Bektaşi Yeniçerilerce bu kazanlar değerli görülür, ayaklanmalarında da sembolik bir rol üstlenirdi ve beraberlerinde at meydanına kadar götürürlerdi. Bu eylem tarihte kazan kaldırmak deyimine de kaynaklık etmişti. Salonun kuzeybatısında bulaşık yıkama yeri ve bunun yanında da et soğutma bölümü var. Aşevi salonundaki vitrinlerde sergilenen eserlerin çoğu Hacı Bektaşi Veli dergahının orijinal eserleri. Dergahı ziyarete gelen Alevi Bektaşi canlar tarafından zemzem suyu gibi oldukça büyük ilgi gören Aslanlı Çeşme, iç içe 6 sıra kemerli yapılmış. Çeşmeye Mısır prenseslerinden Kara Fatma Sultan 1853 tarihinde İskenderiye mermerinden bir aslan heykeli gönderince Arslanlı Çeşme olarak anılır olmuş. 3 borudan sürekli akan çeşmenin suyu Çilehane Tepesi eteklerindeki bir kaynaktan geliyor. Kerbela'da susuz bırakılarak öldürülen Kerbela şehitleri anısına yaptırıldığı "İç şehidi Kerbela'nın aşkına ver salat ile selam ile vuzu" sözünün de geçtiği kitabesinden anlaşılıyor. Çeşmenin üst kenar köşelerinde bitkisel motifler ve kemerler üzerinde Bektaşiliğin simgesi teslim taşları bulunuyor. 3. avluya Altılar Kapısı denilen çift kanatlı bir kapıdan giriliyor. Kapının kemeri renkli taşlardan yapılmış ve üzerinde büyükçe bir teslim taşı var. İnanca göre Allah Hz. Musa'ya "Benim kullarım arasındaki en alçak mahluku bana getir" der. Musa uyuz bir köpek bulup boynuna ip bağlayarak huzura getirmek üzereyken
Köpek hal diliyle "Ey Musa, benim en alçak yaratık olduğumu nereden bildin?" diye sorar. Hazreti Musa utanır ve pişman olur. "Allah'ım, ben hata ettim," deyip af dileyerek kendi boynuna bir taş asar, huzura çıkar. İşte Bektaşi inancında bu teslim taşı, acziyetimizi söyleyip teslimiyet kapısında bulunuruz anlamına geliyor. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya ilk gidişinden önce uğradığı Hacı Bektaş'ta dergahı ziyareti esnasında ilk olarak burada dinlendiği için Atatürk Köşesi olarak değerlendirilmiş. Pir evinin cephesi yan yana 3 kemerli bir eyvandan oluşuyor. Girişinin sağ ve solundaki sekilerde dergahta hizmet görmüş babaların mezarları bulunuyor. Kemerin üzerinde yan yana çarkıfelek, 12 imamları temsil eden altılı yıldız, hilal ortasında teslim taşı motifleri bulunuyor. Motiflerin altında da yine bir teslim taşı var. Akkapı ismi de verilen Pirevi giriş kapısı, Selçuklu devrinin güzel motifleriyle süslenmiş mermer bir kapı. Kapının üst başı sarkıtlı ve iki yanında küçük hücreler bulunuyor. Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin önündeki Kırklar Meydanı genişçe bir salon. Salonun oldukça yüksek olan tavanını 3 kemer taşıyor. Kemerler arasında ahşaptan yapılmış, ortada 2 tam, yanlarda 2 basık kubbe güneş sembolleriyle süslenmiş. Kırklar Meydanı'nın doğu kısmında Resul Bali'nin mezarı ile Horasan erenlerinin mezarları bulunuyor ve bu mezarların hiçbirinde kitabe yok. Mezarların bulunduğu bu seki üzerinde Hacı Bektaş Veli'ye gönül verenlerin dilinden ve gönlünden hiçbir zaman çıkarmadıkları 40 budak şamdan yer alıyor. Kırklar Meydanı'nın sol tarafında ise Çelebi mezarları ile Atatürk'ün ziyareti sırasında dergahın yöneticiliğini yapan Ahmet Cemalettin Çelebi'nin mezarı yer alıyor. Kırklar Meydanı'na girişte sağ tarafta bulunan kapıdan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne giriliyor. Kare bir planla başlayan türbenin ortasında Hacı Bektaş Veli'nin yeşil örtülü yüksek sandukası bulunuyor. Buranın insanın içini huzurla kaplayan müthiş bir atmosferi var. İnsan sevgisini, eşitliği ve paylaşımı merkeze alan, bütün bu güzel düşüncelerin benimsenmesini sağlayan kişinin bir zamanlar burada yaşadığını bilmek insana tarifsiz duygular hissettiriyor. Başınızı yukarı doğru kaldırdığınızda muazzam güzellikte süslemelerin bulunduğunu fark ediyorsunuz. Kırklar Meydanı'nın batısındaki sekide Güvenç Abdal Türbesi bulunuyor. Türbe içinde yan yana bulunan 3 sandukadan biri Güvenç Abdal'a, biri dünya güzeli diye anılan kıza ve sonuncusu da kızın hizmetçisine ait. Bu kısma Kızlar Kümbeti adı da veriliyor. Vakit kısıtlığı nedeniyle bu hikayenin ayrıntısını anlatamıyorum fakat merak edenler Güvenç Abdal'a ait bu rivayet için Hacı Bektaş Veli'ye ait bilgi ve rivayetlerin toplandığı Velayetname isimli eseri inceleyebilir. Dergahın gümüşten orijinal cümle kapısı da bu bölümde sergileniyor. Dergahın en eski yapısı olan Çilehane'de Hacı Bektaş Veli'nin halvet olduğu belirtiliyor. Halvet tasavvufta yalnız kalıp düşünme, ibadet etme veya manevi bir deneyim yaşama amacıyla topluluktan ayrılma anlamına geliyor. Balım Sultan, Rumeli'de bulunan Dimetoka'da babasından ve dedesinden feyz almış, tatlı sözleriyle şöhret kazanarak padişahın müsaadesiyle Dimetoka'dan Hacı Bektaş'a gelmiş. 1484 tarihinde Bektaşilik mücerret mürşit postuna oturan Balım Sultan, Bektaşiliğin ikinci kurucusu olarak biliniyor. 1516 yılında ölünce yerine küçük kardeşi Kalender Çelebi posta oturur.
Kalender Çelebi halkın ezilmesi ve katledilmesi üzerine Osmanlı düzenine baş kaldırır ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın 30 bin kişilik ordusu karşısında yenilerek öldürülür. 3. avlunun sağındaki Balım Sultan'a ait türbe, piramit külahlı klasik bir yapıya sahip. Türbenin önünde Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olduğu söylenen meşhur karadut ağacı halen yaşıyor. Hacı Bektaş Veli dergahının doğusunda 3 kilometre mesafede yer alan Çilehane, Alevi Bektaşilerce kutsal kabul edilen Arafat Dağı olarak da isimlendirilen bir tepelik üzerinde bulunuyor. Çilehane ismini halk arasında Delikli Taş olarak bilinen büyük bir kaya parçasından alıyor. Velayetnameye göre Hacı Bektaş Veli Suluca Karahöyü'ye ilk geldiğinde bu mağarada çile çıkarıp ibadet etmişti. Kayanın üzerindeki açıklığı da kendisinin yumruğuyla açtığı rivayet ediliyor. Halk arasında Delikli Taş'tan geçenlerin günahsız olduğuna inanılıyor. Geçmeyi deneyip de başarılı olamayanlarsa adak adıyor. Mindere benzeyen bir kaya ve arka tarafında sırt yaslayabilecek ikinci bir kayadan oluşan minder kayaya Hacı Bektaş Veli'nin oturup etrafı ve gökyüzünü izlediği rivayet ediliyor. Günümüzde Çilehane Tepesi'nde topluma mal olmuş aydınların kabirleri bulunuyor. Aydınlar Mezarlığı, Ozanlar yolunun sağ kısmında. İlhan Selçuk, Turan Selçuk, Fikret Otyan ve Şakir Keçeli'nin kabirleri burada. Delikli Taş'a gelmeden sol kısımda ise Aşık Mahzuni Şerif'in kabri bulunuyor. Ayrıca insanlığımızın ortak değerleri, halk ozanlarımızı ve şairleri unutmamak için birçok büst, heykel ve anıt yer alıyor.